Bir varmış, bir yokmuş. Az gidilen, çok gidilen, dere tepe düz gidilen, yüksek dağların ardında Yeşim Deresi adında küçük ama huzurlu bir köy varmış. Burada insanlar mutluluk içinde yaşar, masallardaki gibi huzurlu bir hayat sürerlermiş. Bu köyde Zennure adında yaşlı bir kadın ve onun cesur oğlu Ziya yaşarmış. Bir akşam Ziya annesinden kendisine bir masal anlatmasını istemiş. Zennure Hanım da anlatmaya başlamış. Gümüş tüy kuşundan, bilgelik taşından ve uzak diyarlardan bahsetmiş. Ziya masalı dinlerken hayallere dalmış, gümüş tüy kuşunu ve bilgelik taşını düşünmeye başlamış. Ziya bir gün oduna gitmek için ormana doğru yola koyulmuş. Ormanda yürürken bir şey görmüş, gözlerine inanamamış. Bu bir kanadı doğuda, diğer kanadı batıda olan, gümüş gibi parlayan bir kuşmuş ve karşısında duruyormuş. İlk başta korkmuş ama kuş ona "Korkma, yaklaş" demiş. Ziya'nın korkusu geçmiş ve kuşa yaklaşmış. Kuş, "Ben gümüş tüy kuşuyum. Eğer bilgelik taşına ulaşmak istiyorsan söylediklerimi yapmak zorundasın" demiş. Ziya anında "Bilgelik taşı için elimden gelen her şeyi yaparım" diye karşılık vermiş. Kuş ise "Öyleyse 2 şişe iksir ve bir de terimi silmek için yumuşak bir havlu al ve gel" demiş. Ziya gümüş tüy kuşunun söylediklerini yerine getirmiş ve kuşun sırtına binerek gözlerini kapatmış. Kuş, "Gözünü aç diyene kadar sakın açma, yoksa ikimiz de yanarız" demiş ve 1. şişe iksiri içmiş. Her kanat çırpışında 1000 yıllık yol almış ve 3. kanat çırpışından sonra bir yere konmuş. Sonra Ziya'ya "Gözlerini aç" demiş. Ziya gözlerini açtığında daha önce hiç görmediği parıltılarla dolu bir dünya ile karşılaşmış. Hangi yana bakacağını şaşırmış. Gümüş tüy kuşu Ziya'yı çağırmış ve "Bak Ziya, şu karşıda görünen kapıdan içeri gireceksin ve doğruca yürüyeceksin. Önünde bir masanın üzerinde 3 tane birbirinden parlak ve göz alıcı taş göreceksin. Senin aradığın ve bilinen bilgelik taşı taşların ortasındakidir. Sakın unutma, sadece bilgelik taşını alacaksın. Diğer 2 taşa dokunmaman gerekir" diye tembih etmiş. İçeri giren Ziya nefsine hakim olamamış. Sözünü unutarak diğer 2 taşı da almış ve gömleğinin içine saklamış. Geri dönüp gümüş tüy kuşunun yanına gelmiş. Kuş son bir kez daha sormuş. "Yalnız bilgelik taşını aldın değil mi?" Ziya, "Evet, yalnız bilgelik taşını aldım" demiş. Gümüş tüy kuşu 2. şişeyi de içmiş ve kanat çırpmış. 1. ve 2. kanat çırpışında 1000 yıllık yol almış ama 3. kanat çırpışını ne yazık ki gerçekleştirememiş. Ziya'ya tekrar sormuş. "Yalnızca bilgelik taşını aldın değil mi?" Ziya, "Evet, yalnız bilgelik taşını aldım. Yoksa bana güvenmiyor musun?" demiş. Bu durumdan hiçbir şey anlamayan gümüş tüy kuşu, gücünün son damlasına kadar gayret edip 3. çırpınışını da gerçekleştirmiş ve Ziya'nın yaşadığı yere gelmişler. Gelmişler ama kuşun canı iyice yanmış. Ziya inip de yürümeye başlayınca gömleğine sakladığı diğer taşlar yere düşüvermiş. Buna çok sinirlenen gümüş tüy kuşu Ziya'ya kanadıyla öyle bir darbe indirmiş ki indiriş o indiriş. Ziya'nın elinden düşen taşlar 1000 parçaya bölünmüş. İş bu kadarla kalsa iyi. Üstüne üstlük Ziya'nın bir gözü de kör olmuş ve böylece
açgözlü olmanın cezasını çekmiş. Açgözlülük, insanı sadece maddi kayıplara uğratmakla kalmaz, aynı zamanda itibarını da zedeler. Yalan söylemek ise kısa süre içerisinde bir çözüm gibi görünse de uzun vadede güveni yok eder ve insani ilişkileri bozar. Doğru ve erdemli davranmak hayatımızı huzur ve güven içinde devam ettirmemizi sağlar. Unutmayalım ki dürüstlük ve kanaat en büyük zenginliktir.